Tales of Terra'dan günaydınlar. Yeni bir yıl, yeni bir macera. 3 aylık bir gezimizin ilk günündeyiz. 3 gün önce Amerika'ya indik. Bu 3 gün içerisinde 2 gün otelde kaldık. Bu arada registration'larımızı aldık. Yenilediğimiz driver's license'ları toparladık. Bununla birlikte RV'yi hazırladık. Beni en çok meraklandıran 8 ay sonunda kontağa bastığımda acaba tekrar çalışacak mı? Gece uyuyamadığını biliyorum. Yani bütün gece, zaten sevgilim en azından kiraladığımız araba var. Hani çalışmazsa ondan çalıştırırız filan. Jumper cable'ımız, her şeyimiz var. Aslında orada elektrik de var. Elektriğe de bağlayıp doldurabiliriz, şarj edebiliriz. Her şeyimiz olmakla birlikte ben biraz heyecan yaptım ama çalışınca çok sevindim. Palm Springs'den başlayarak bir 5 saatlik yola Bishop'e doğru gidiyoruz. Şu anda ne kadar herhalde bir buçuk iki saattir Desert'tan gidiyoruz yani. Önümüzdeki bir 3 saat daha böyle gideceğiz. Burası Colorado platosunun yavaş aşağıya inmiş olduğu bölge. Yukarıya doğru meyilli. Biz bu yolları gençken, üniversiteye giderken kayak yapmaya kullanırdık. Mammoth Mountain dediğimiz, kimin yanından geçeceğimiz Kaliforniya'nın en büyük kayak merkezlerinden biri. Akşam gece yarısı bütün çocuklar doluşurduk Can'ın kamyonetinin arkasına. Ve bütün gece bütün gece bu yolu giderdik. Ve ondan sonra sabahleyin dağda pistten açılır açılmaz kaymaya başlardık. Ama işte gençlik bu. Bugün yap desen bilemiyorum. Biraz sonra Death Valley'den, Ölüm Vadisi'nden geçeceğiz. Ölüm Vadisi'nin yanındaki yoldan devam ediyoruz. Ölüm Vadisi'ne girmeyeceğiz. Orası Amerika'nın en düşük noktası. Eğer okyanus bir kanal bulsa orayı doldurur ve göl yapar. Amerika kıtasının ortasında aslında büyük bir deniz varmış zamanında. Buralar zamanında deniz altındaymış ve yükselmiş. Yükselerek ve bir araya gelerek bu platoları oluşturmuşlar. Dün Palm Springs'te Palm Desert'a Whitewater'a gittik. Whitewater oranın çok büyük bir nehri. O büyük nehir geçen sene her yerleri yıkmış geçmiş. Ne kadar büyük bir alanı böyle yolları almış, süpürmüş. Evet. Adı Whitewater. Bir önceki sene buradayken onun önünden geçtik ve gerçekten de bembeyaz böyle köpüklü sular akıyordu. Geçen seneki videolarda seyrettiğimizde bütün o Whitewater çamurlu water olmuş. Ve ne kadar ağaçlar şeyleri getirmiş görünüyor, hala görünüyor ve ne zaman Ağustos'ta olmuştu bu. Doğru. Ancak Ocak'ta açabilmişler tekrar o yolları. Harika. High Desert senin bildiğin şekilde kum çölü değildir. Evet. Ve bahar çok güzeldir. Kaktüsler açar diye. Şu anda hala bakarsanız yeşil görüyorsunuz. Evet, çölü. bakın. Bir anımı anlatayım size. Canlarla birlikte yine geliyoruz. Buradan yukarıya çıkarken radara yakalandık ve hız cezası yedik. Ama beni dedi ki isterseniz dedi sabahleyin dedi mahkeme açılacak. Gidin derdinizi mahkemede anlatın caca. Bazen bunlar ceza yazıyorlar. Eğer polis o mahkemede hazır bulunmazsa sen kendi tarafını anlatarak bir şekilde beraat edebiliyorsun. Yolda gittik, Bishop var. Biraz geçeceğiz Bishop'ten. Bishop'te küçük bir kasaba. En büyük binası zaten Adalet Sarayları. Sabah erken, daha hiçbir şey açılmamış bir kahvehaneye girdik. Yaşlı bir adam oturuyor orada. Yanına oturduk. Selam,
Aleykümselam, nasılsın, iyi misin? Ondan sonra ne yapıyorsunuz? İşte geziyoruz, öğrenciyiz, şudur budur. Biz neyse gereken prosedürleri yaptık. Mahkeme kapısında bekliyoruz. Umudumuz polisin gelmemesi. Ortalıkta polis yok. Ve mahkemeye girdik. Hakim kim çıktı dersiniz? Aa, Evet. çok şans. Gerçekten müthiş bir Aynen. şans. Kahvehanedeki yaşlı amcam çıktı. Aa, gerçekten siz çok bollusunuz. Oo, Judge nasılsın? Ben açık anlatıyordum yani. Evet Judge, sen zaten bizim bütün hikayemizi duydun. Evet. Biliyorsun. Ne anlatalım? Biz masumuz Judge dedik. O da güldü, tebessüm etti. Hadi geçin bakalım dedi. Ve o şekilde yırttık. Bir 2 saatimize mal oldu. Ama 80-90 dolar vereceğimiz cezadan yırttık. Öğrenciyken 80-90 dolar. Hele de o zamanlarda bayağı bir açıdan bir para. Şöyle tarım yapıyorlar. Yemyeşil. Biraz önce şöyle, Evet. burası güzel bir vadiye benziyor. Demek ki dağlarla çevrelenmiş güzel bir ova. Bizde bir laf vardır ya, kuş uçmaz, kervan geçmez. Biz kervan olarak biz geçiyorduk. Bir zamanlar buralardan kervanlar geçermiş. Doğudan gelip bu çölü geçip sonra dağlara vurup dağlarda yakalanıp havaya ve donan bir grubun adı vardır. Downer Pass diye. Ne tehlikelerden geçmişler adamlar. Kızılderililerin ataklarından geçmişler. Börtü çölde böcek geçmişler. düşünsene, çölde yılanı, çıyanı, akrebi, şusuzu, busuzu değil mi? Hakkın Happy Christmas deme. Ticket geliyor. Ceza geliyor. Ceza geliyor. Biz o Christmas'ları görmeyelim. O ışıkların yakılmasının çok kesin protokolleri vardır. Yani eğer o ışığı yaktığı zaman dispatcher'a haber vermesi lazım. Ben ayda bir arabanın arkasındayım, pursue ediyorum, bir yere yetişiyorum. Böyle kafasına göre çıt diye ışık açamazlar. Herkese iyi öğleden sonraları. MacG RV ve Campsite'den selamlar. Dün akşam saat 1'de Fethiye kulağıma bir şeyler fısıldıyordu. Halbuki sen ne güzel uyuyordun orada. Ben Mışıl horul uyuyordum. Uyandığımda internetin olmadığını söylediği için saat 1.30'da gecenin karanlığında dışarı çıktık. Ama ve lakin İyi ki çıkmışsın. dedikleri gibi gökyüzüne baktığımızda neredeyse bütün Milky Way'i bütün yıldızlarıyla birlikte görüyorduk. Milyarlarca yıldız bize bakıyordu. Aynen, nasıl güzeldi o yıldızlar. Etrafımızda hiç ışık ve light pollution olmadığı için dedikleri gibi net ve clear bir gökyüzü vardı. Sabah 10 gibi buradan çıkarız diyorum. 3,5 saatlik bir yol. Yani iyi aslında. Dağ yollarından geçeceğimiz için yavaş gideceğiz. Ortalama 45 mil hızla dolaşacağız. Fethiye'me zaten söylemiştim. Geldikten sonra bir 4-5 gün kendimize gelmemiz için stay put diyoruz. Bir yerde kalmamız lazımdı. Sürekli yollarda olmayalım. Yine de öyle yapmıyoruz işte. 2 gün buradayız. Şimdi gideceğiz. 3 gece 2 günde diğer yerde kalacağız. Ama ondan sonra bir sürprizimiz var. Çok eski bir arkadaşımız Michelle ve kızı Madison en son kamp yerimizden 46 mil uzakta yaşıyor olacak. Onlarla konuştuk. Evet. Pazar günü bir araya geleceğiz. Onlarla ya bir şarap tadımlığı yaparız ya da bir yemek yeriz birlikte.
Oradan sonra yolumuz Napa Vadisi. Kampımızın hemen bitişiğinde bir alabalık çiftliği var. Geçen sene de hatırlıyorsan Evet, canlıların orada. North Carolina'ya yakın. Aynen. East Coast'taydı. Bu gibi yerler suyun berrak ve soğuk aktığı yerlerde kuruluyor. Burası da o nedenle buna uygun. Dağlardan gelen kar suyu soğuk bir şekilde göle akmadan önce bu panlardan geçiyor ve balıkların üremesini sağlıyor. Bu sene gittiğimiz her kampı detaylı bir şekilde size tanıtmak istiyoruz. Kampçılık 1930'lardan bu yana Amerika'da büyük bir ivme kazanmış. İnsanlar 1950'lerde RV'yi keşfetmişler ve o zamandan bu zamana büyük bir endüstri kurulmuş. Ayrıca burada 160 metre derinlikte akan yeraltı nehri var. Oranın suları muhteşemmiş. Hiç sterilize edilmeden içilebiliyormuş. Biz de içeceğiz. Kamp yerimizde RV'ler var. Ayrıca böyle kabinler de var. O kabinlerde de kabinleri kiralayıp kalabiliyorsunuz. Burası $50 geceliği. Eğer nehrin de olmak isterseniz $55. Eğer full hookup almak isterseniz o da $60. Toplamda 2 akşam için $121 verdik. O da $61 civarında bir fiyata denk geliyor. O rakam 3 yıldıza, 2,5 yıldıza denk geliyor. Bu sene ben geçen seneki gibi her şeyi noktasına virgülüne kadar yapmamaya karar verdim. Çünkü öyle yaptığınız zaman sanki bir schedule'u takip ediyormuşsunuz gibi bir yerlere yetişiyor olmanız lazım. Olduğunuz yerde fazla kalmak istediğinizde aman ben öbürküleri kaçıracağım diyorsunuz. 15 gün sonradan yapmış olduğunuz bu planlar domino gibi arka arkaya. Oradan çıkıp diğerine gideceksiniz çünkü oranın parasını ödediniz. Aynen. Makineler Beytiyan, burada elle yıkıyormuşsun biliyor musun? derede yıkıyoruz. Bence dere güzel olur. Taşları üstüne koy, falinanın, ondan sonra koy, o dere oradan yanından akar gider ve... Burası da resepsiyonumuz. Böyle olması da şart çünkü kışın buralar diz boyu, belki daha da fazla kar alıyor. Arkada dağların zirvesinde ve vadide karları görebiliyorsunuz. Elma ağacı daha çiçeklerini yeni dökmüş, meyve daha şu kadarcık meyvesi. Oo. Demek ki ne kadar soğuk burası. Bizim orada bu elmaları yiyor olurduk şimdiye. Elma birazcık büyümüş olsaydı, şu kadarcık bile olsaydı ben onu yerdim zaten. Fethiye'm sever doğadan meyve toplamayı. Arabanın arkasında duran antenin ne olduğunu soracaksınız. Biliyorum. Fethiye'min bu şekilde Amerika'da kamp yapabilmesi için ve RV ile dolaşabilmesi için 3 kriteri vardı. Bunlardan biri kesinlikle iletişim kopmayacak. İkincisi güvenli bir yerde kalacağız. Üçüncüsü ise etrafımızda sinek, böcek, yılan olmayacak. Dünyanın hemen hemen her yerinde istediğimiz zaman internete erişebileceğimiz bu Starlink Amerika'da bence Amerikan fiyatlarına göre erişilebilir. $150 veriyoruz biz planımıza. Bu $150 Amerikan kıtasında hemen hemen her yere gidebiliriz. Bunun dışarısında teknelere özgü fiyatları var, ticarethanelere özgü fiyatları var. İnanın bugüne kadar kullandığımız tüm internetlerden daha hızlı. Direkt olarak uyduyla iletişim kuruyor. Ve dün akşam kurduğumda uyduları bulabilmesi için bir ilk önce bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor, kafasını çeviriyor. Ondan sonra tık buldum diyor. App'te de bunu takip edebiliyorsunuz. Aslında çok basit bir sistem. Bir anteni var arkada gördüğünüz. Antenden çıkan kendine orijinal bir kablo.
ve bu kablonun ucuna Wi-Fi vericisine gidiyor. O da Yine kendi Wi-Fi. tabii o da karavanın kendi içinde 110 volta takılıyor. Elektriği kullanacaksınız. Ama acil durumlarda jeneratörümüz var. Evet. Bu jeneratör bize 3 saat 4 saat çalışabiliyor. Dün akşam serin bir akşamdı. Saat 8'de yattık. Fethiye mükemmel bir akşam yemeği hazırladı. Yedik. Tuk 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 tuk. Hoppidi ne diyordu? Homili gıtlak yaptık. Bunu da takipçilerimden birinden öğrendim. Çok güldüm. İnşallah bunu seyrediyordu. İbrahim diye hatırlıyorum ismini yanlış hatırlamıyorsam. Homili gıtlak yaptık. Zaten burada internetin zayıf çektiğini geldiğimizde söylemişlerdi. Çekiyordu dedi. Hotspot'umuz da çalışıyordu. Ama akşama kadar. Şimdi önümüzdeki en azından bir ay burada yüksek yerlerde, dağlarda, tepelerde olacağız. O nedenle Starlink'imizi aktive ettik. Evet. Onun Gecenin bir yarısında. onun sistemini kuralım, hesaba girelim, tekrar para dolduralım diyene kadar sabahın herhalde 3.30'unu yaptık. 3.30'dan sonra saat 7'ye kadar Fethiye'nin bütün e-maillerini tamamladım. Ben de dünden beri bakmadığım hesaplarıma baktım. Ama bu sabah güneşin doğuşu mükemmel. Evet, çok güzel doğuyor.